Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için hem güzel hem de kolay çiçekli kırmızı bir tığ işi bandana yaptım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bandanayı kırmızı renkli iplik ile yaptım. Beyaz çiçekler yaptım bakın. Çok güzel oldu. Bandana örgüsüne buradan sihirli halka yaparak başlıyoruz. Yapacak olduğunuz büyüklüğe göre arttırma sırasını daha az veya daha çok yapabilirsiniz. Bu bandana her yaş çocuk için uygun arkadaşlar. 3 aylık bebeği de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 yaş her yaş çocuğunuza yapabilirsiniz. Yetişkinler için de uygun bir model. Bu bandanayı arkadaşlar pantolon kemerlerini süslemek için de yapabilirsiniz. Başınıza bandana olarak da yapabilirsiniz. Çok güzel model. Bandana örgüsünde iplik olarak bakın kırmızı renkli iplik kullandım. Bu 100 gram iplikten arkadaşlar bunun gibi 2 bandana yapabilirsiniz. Kırmızı renkli iplik yerine siz farklı renkli iplikler de kullanabilirsiniz. Çiçek yapımında beyaz renkli iplik kullanmayı tercih ettim. Bakın bu şekilde oldu. Beyaz tomurcuk gül modelleri oldu. Yeşil renkli iplik olarak da bunu kullandım. Siz bu bandana örgüsünde tercihinize göre her marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Her renk iplik ile çok güzel oluyor. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Benim yaptığım tığ işi örgüler yumuşak oluyor arkadaşlar. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığ kullanırsanız çok daha güzel olur. Farklı modellerde bandana yapmak isterseniz arkadaşlar bakın yine kırmızı renkli kirazlar yaptım. Bu şekilde bandana yaptım. Bu bandana anlatımını da ben yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Yine bakın farklı şekilde yaptığım çiçekler var. Bakın bu şekilde yine farklı bir model bandana var. Bu bandanaların hepsinin anlatımını yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Bu bandanaların olduğu YouTube linkini izlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz o linkler üzerine tıklarsanız bu bandanalardan yapabilirsiniz. Bakın bu kirazlı da çok güzel oldu arkadaşlar. Biz bugün bu güzel kırmızı bandana örgümüzü yapacağız. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel bandana örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizden gelen beğeni ve yorumlar örgü kanalımın devamlılığı için çok önemli. Beğeni ve yorumlarıyla destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Ben sihirli halkayı bakın bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yavaş yapıyorum bakın. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. 4 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın 4 zincir yaptım. 3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde başladık. 4 zincir yaptım. 3 trabzan yaptım. Bir zincir yaptım. Bir trabzan yaptım. İkinci sırada bakın şu boşluğa 4 zincir yaptığımız bu boşluğa ve bir zincir yaptığımız bu boşluğa arttırma trabzanları yapacağız. Şu iplik ucunu çekiyorum bakın. Şu şekilde ilmek arasına alıyorum. Dört zincir yapıyorum. Örgüyü bakın çeviriyorum. Bu bir zincir yaptığım boşluğa 3 trabzan yapıyorum.
Bir zincir yapıyorum. Bu 3 ilmeği atlıyorum. Bakın burada 4 zincir yaptım. Şurada bir boşluk var. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu bir zincir yaptığım boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu bir zincirli boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bakın burada 4 zincir yaparak dönüş yaptım. Bir boşluk oluştu arkadaşlar. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Aynı yere bir trabzan yapıyorum. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu bir zincirli boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, 3 trabzan. Bir zincir, 3 trabzan. Bir zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum sıra sonunda. Bakın sıra sonunda 3 trabzandan sonra bir zincir yapıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Aslında sıra başında da aynı oluyor arkadaşlar. Bakın 4 zincir yaparak burada bir boşluk oluşturuyoruz. Bu bir trabzan oluyor. Burada bulunan boşlukta bir zincirli olan boşluk. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın buraya 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, 3 trabzan. Bir zincir, 3 trabzan. Bakın sıra sonunda 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Hem sıra başında hem de sıra sonunda arttırmalar yapıyoruz. Bu sıra başında 4 zincir yaptığımız boşluğa arttırma trabzanı yapıyoruz. Bakın sıra sonunda da bir zincir, bir trabzan yaptım. Bu bir zincirli boşluğa dönüşte arttırma trabzanları yapıyoruz. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor. Tercihinize göre bu arttırma sırasını tekrarlayarak devam edelim. Arttırmalar yaparak yapacağım ölçüye kadar tamamladım. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 sıra yaptım arkadaşlar. Bu yükseklikte oldu. Ölçüyorum kaç santimetre olduğunu. Bakın yüksekliğini ölçüyorum. 19 santimetre. Bu şekilde bakın genişliğini ölçüyorum. 39 santimetre. Siz daha büyük çocuk için yapıyorsanız veya yetişkin için yapıyorsanız arttırma sırasına devam edebilirsiniz. Küçük yapmak istiyorsanız daha az arttırma yapabilirsiniz. Şimdi buraya bir ip kordon yapıyorum ben. İp kordon yapmak için zincirler yapıyorum. Çok sıkı olmayan zincirler yapıyorum. 40 zincir yapalım.
İp kordon için 40 zincir yaptım. Bakın çok sıkı zincirler yapmadım. Bu 40 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum arkadaşlar. 17 santimetre zincir uzunluğu var. Siz tercihinize göre daha fazla veya daha az zincir yapabilirsiniz. Şimdi bu zincirler üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu bir ilmeği atlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Her zincire ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma sırası yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yaparak bakın tamamladım. Görüntüsü bu şekilde oldu. Son yaptığım ilmeği şu ilmeğe sık iğne yaparak bitiriyorum. Burada modeller yapıyorum arkadaşlar. Pıtırcık model yapıyorum. Bakın bu 3 trabzan yaptığım şu ilk ilmeğe bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmeği atlıyorum. Bu ilmeğe bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın burada bir zincir var arada. Bu bir ilmeği atlıyorum. Bu ilmeğe bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne, bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde minik pıtırcık modeller oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Buraya da ip kordon yapacağız. Sıra sonuna kadar pıtırcık model yaptım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Son yaptığım pıtırcık modeli bu ilmeğe bakın sık iğne yaparak bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi buraya da burada yaptığımız gibi ip kordon yapacağız. Bu ip kordonu kaç zincir yaptıysanız buraya da aynı sayıda zincir yapıyoruz. Ben 40 zincir yaptım. 40 zincir yapıyorum. 40 zincir yaptım. Bir ilmek atlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bütün zincirlere ilmek kaydırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bakın ilmek kaydırma yaptım. Görüntüsü bu şekilde oldu. Son yaptığım ilmeği şu ilmeğe bakın sık iğne yaparak birleştiriyorum. Sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın bir sık iğne yaptım. 2 sık iğne daha yapıyorum. 3 sık iğne oldu. Her sıraya 3 sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar sık iğne yaptım. Bakın ilk başladığımızda sihirli halka yaptığım şurada bakın bir ilmek var. Bu ilmek içine 3 sık iğne yapıyorum. Yine bu trabzan sıralarına sık iğne yaparak devam ediyorum. 3 sık iğne yapıyorum. 3 sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Son yaptığım ilmeği bakın bu ip kordon yaptığım ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar çevresinden bir sıra sık iğne yaptım. Şimdi çiçek örgüsüne başlayacağız. İlk önce yeşil renkli iplik ile V şekilleri yapacağız. Ben bu renk bir yeşil iplik kullanıyorum. Siz tercihinize göre farklı renkli iplikler kullanabilirsiniz.
Bakın buradan başlıyorum. Bu ip kordon yaptığım ilmeğe değil, yanındaki ilmeğe ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 4 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmek içine bir trabzan yapıyorum. İlk V şeklini yaptım. Şu iplik ucunu bakın şu şekilde alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. 3 ilmek atlıyorum. Dördüncü ilmeğe bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Üç ilmek atlıyorum. Dördüncü ilmeğe bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar bakın V şekilleri yaptım. Tam köşedeyim arkadaşlar. Bakın burada bir ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın burada bir ilmek atladım. 3 ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. 3 ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Yeşil renkli ipliği kesiyorum. Beyaz renkli iplik ile çiçek yapmaya başlıyorum. Bakın şu ip kordon yaptığım bu ilmeğe beyaz renkli ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Bu V şekli yaptığım bakın 4 zincirli boşluğa ilmek kaydırma yaparak geçiş yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Buraya 5 trabzan yapıyorum. Tığ bakın ilmekten çıkarıyorum. Yaptığım bu 3 zincirin 3. zincire tığı takıyorum. İlmeği içinden çekiyorum. 2 zincir yapıyorum. Bu 2 V şekli arasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. V şekli içine 6 trabzan yapıyorum. Altı trabzan yaptım. Bakın tığ çıkarıyorum. İlk yaptığım trabzan üzerinde bulunan şu ilmeğe tığ takıyorum. İlmeği içinden çekiyorum. 2 zincir yapıyorum. 2 V şekli arasındaki boşluğa sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 6 trabzan yapıyorum. Tığ çıkarıyorum bakın. İlk trabzan üzerindeki ilmeğe tığ takıyorum. Şu ilmeği içinden çekiyorum. 2 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde çiçekler yapıyoruz. Çiçekleri yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın son modeli yaptım. 2 zincir yapıyorum. Bu ip kordon yaptığım şu ilmeğe ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın sıra başında da aynı yaptım arkadaşlar. Buradan başladım. Sıra sonunda ilmek kaydırma yaparak oraya kadar tamamladım. Bakın çok güzel oldu.
Kırmızı renk ile de ayrıca çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel ve kullanışlı bir bandana oldu. Ölçülerini söylüyorum. Bakın buradan genişliğini ölçüyorum. 38 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Orta noktadan yükseklik 22 santimetre. Bu ölçü arkadaşlar her yaş baş ölçüsüne göre olur. Bakın buradan bağlamalı olduğu için 1 yaş çocuğa da olur. 2, 3, 4, 5 yaş her yaş çocuğunuz olabilir. 10 yaşa kadar çok rahat olur bu ölçü arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.